Hiç bir kadının senden uzaklaştığını ama nedenini tam anlayamadığını hissettin mi? Birçok erkek kadınları etkilemenin tek yolunun para, yakışıklılık ya da kaslı bir vücut olduğunu sanıyor. Ama size asıl çekiciliğin gizli bir yerde saklı olduğunu söylesem? Üstelik bu yer, kadınların bile tam olarak farkında olmadığı bir alan. Bilinçaltı. Gerçek şu ki, kadınların da kontrol edemediği duygusal refleksleri, derin arzuları ve bazı psikolojik zayıflıkları var. Fakat sorun şu, çoğu erkek bu zayıflıkları ne tanıyabiliyor ne de lehine çevirebiliyor. İşte bu videoda bunu değiştireceğiz. Kadınlarla olan tüm iletişim biçiminizi kökten dönüştürebilecek 10 gizli psikolojik tetikleyiciyi tek tek açığa çıkaracağız. Bu bilgiler sadece bir kadını etkilemekle ilgili değil, onun zihnine sessizce sızmakla ilgili. Hazırsanız başlayalım. Birinci duygusal kesinlik gücü. Kadınlar duygusal varlıklardır. Bu bir klişe değil, biyolojik ve psikolojik olarak desteklenen bir gerçek. Ancak bu, onların zayıf ya da kontrolsüz oldukları anlamına gelmez. Aslında tam tersi, kadınlar duygularını çok güçlü şekilde hissederler ve bu duygular özellikle ilişkilerinde verdikleri kararların merkezinde yer alır. İşte tam burada devreye gizli bir zayıflık giriyor, duygusal kesinlik ihtiyacı. Bir kadının aradığı şey yalnızca heyecan, romantizm ya da fiziksel çekim değildir. Onun derinlerinde çok daha güçlü bir ihtiyaç yatar. Duygusal güvenlik. Bu adam beni bırakmaz. Ne olursa olsun yanımda olur diyebildiği bir erkek modeli. İşte kadınları gerçekten çeken şey budur. Peki bu ne anlama geliyor? Şu. Duygusal olarak istikrarlı olmalısınız. Hayat fırtınalı olduğunda siz denizin ortasındaki sabit bir kaya gibi kalmalısınız. Çünkü kadınlar bilinçaltı düzeyde bile duygusal fırtınalarda sığınabilecekleri bir liman ararlar. Aşırı tepkisel, sürekli şikayet eden, her kriz anında dağılan bir erkek ise o güveni sağlayamaz ve zamanla itici hale gelir. Şunu unutmayın, eğer bir kadın sizin duygusal gelgitlerinizi yönetmek zorunda kalırsa, istemese de ilişkide baskın role geçer. Ve kadınlar baskın rolü almak istemezler. Almak zorunda kaldıklarında ise saygı ve çekim hızla kaybolur. İşte burada devreye stoik özgüven girer. Bu yapay bir sertlik değil. Bu içten gelen bir kontrol ve dirençtir. Kadın size duygusal olarak açıldığında siz taş gibi değil ama kaya gibi durmalısınız. Sert değil ama sağlam. Onun gözyaşları karşısında panikleyen değil, anlayan, dinleyen ama duygusal olarak sarsılmayan bir erkek olun. Kriz anında şunu göstermelisiniz. Ben buradayım. Sarsılmam. Dağılmam. Kaçmam. Çünkü bir kadın size sırtını yasladığında düşmeyeceğini bilmek ister. Ve bunu hissettiren erkek ne kadar sessiz olursa olsun kadın için en gürültülü çekimi yaratır. Duygusal güven veren erkek, kadınların iç dünyasında fark etmeden bağ kurdukları kişidir. Belki bunu kelimelere dökemezler. Ama o adamdan kolay kolay kopamazlar. Çünkü onun varlığı onlar için zihinsel bir güven haritasına dönüşür. İşte bu yüzden gerçek çekicilik sessizce başlar. Ve sağlam duran bir adamın sessizliği çoğu zaman en yüksek sesle yankılanır. 2. Kadınlar sahip olamadıkları şeylere çekilirler. İnsan zihni erişilmesi güç olana karşı tuhaf bir hayranlık besler. Herkesin kolayca ulaşabildiği bir şey bir süre sonra sıradanlaşır. Değeri hissedilmeden tüketilir. Tam da bu yüzden sınırlı üretim bir ayakkabı, elmas yüzük ya da bulunması zor bir koleksiyon parçası gözümüzde büyür. Bu içgüdüsel tepki ilişkilerde de birebir geçerli. Bir kadın tam olarak sahip olamadığını hissettiği bir erkeğe daha derin bir ilgi duyar. Çünkü bu durum sadece ilgiyi değil, o ilginin peşinden gitme dürtüsünü de tetikler. Erkek kendini hemen ortaya koyduğunda, duygularını saklamadan, hiçbir bilinmezlik bırakmadan her şeyini açık ettiğinde, karşı tarafın zihninde keşfe dair bir şey kalmaz. Bu durumda yaşanan şey güven veya bağ değil, doygunluktur. Oysa kadınlar zihinsel boşlukları doldurmayı sever.
Bir erkeğin bir yanını çözebilmek için çaba harcamak, farkında olmadan içsel bir bağ yaratır. Bu bağ sadece duygusal değil, aynı zamanda psikolojik bir oyunun parçasıdır. Ve bu oyun netliği değil, merakı besler. Bu yüzden bazı erkeklerin iletişimi geri çekerek ya da ilgisini çok ince ayarlarla vererek kadınları büyüleyebilmesi şaşırtıcı değildir. Kayıtsız olmakla umursamamak arasındaki farkı doğru yerden kurabilen bir adam, karşısındakinin ilgisini canlı tutar. Ne bir anda yok olur ne de her saniye hazır bekler. Varlığı sezilir ama kolayca yakalanamaz. Bu denge dışarıdan bakıldığında rastlantısal gibi görünür. Oysa çoğu zaman bilinçli bir davranış biçimidir. Sadece fiziksel değil, duygusal olarak da ulaşılması zor biri haline geldiğinizde ilişkinin yönü değişir. Sizin etrafınızda şekillenmeyen bir hayatınız olduğunda bu durum karşı taraf için hem gizemli hem de ilgi çekici hale gelir. Herkesin göremediği yanlarınızı zamanla ve dikkatlice paylaşmak sizi sıradanlıktan çıkarır. Çünkü her defasında yeni bir katman açan biri, karşısındakinin ilgisini sürekli diri tutar. Her şeyin bu kadar hızlı tüketildiği bir çağda, bir insanın kolayca çözülmemesi bile başlı başına çekici hale gelir. Ve bir kadın, çözülmemiş sorularla dolu bir erkeği kolay kolay zihninden atamaz. Çünkü cevabı olmayan şeyler en uzun kalanlardır. 3. Derin ses ve varlığın söylenmemiş etkisi. Bazı sesler vardır, bir cümle kurmadan önce bile otoriteyi iliklerine kadar hissettirir. Duyulan şey yalnızca frekans değil, aynı zamanda duygudur. Derin, tok ve kararlı bir ses, karşınızdaki kişinin sadece o an ne dediğini değil, hayata nasıl baktığını da yansıtır. Bu ses, kontrolü elinde tutan, kendine güvenen, hayatta yönünü çizmiş birinin sesidir. Çünkü sesin tonlaması, nefesin ritmi ve kelimelerin çıkış biçimi rastgele oluşmaz, zihnin iç disiplini dışa yansır. Evrimsel düzeyde baktığınızda bu hiç de şaşırtıcı değildir. Yüz binlerce yıl boyunca sürüyü yöneten, çevresini koruyan ya da karar veren erkek figürü sessizliğinde bile bir ağırlık taşıyordu. Bu ağırlık sesin derinliğine, bedenin duruşuna ve gözlerin sabitliğine yerleşmişti. Bugün de bu sinyaller insan zihninin en eski katmanlarında anlamını koruyor. Kadınlar için bu, soyut ama güçlü bir çekim alanı oluşturuyor. Çünkü bu tür işaretler korunma ve yön bulma dürtülerini tetikliyor. Bir adamın sesindeki sükunet ya da bakışlarındaki kararlılık onun ne yapacağını değil, kim olduğunu anlatıyor. Ama mesele sadece sese indirgenemez. Bir erkeğin asıl varlığı sesiyle değil, sessizliğiyle ölçülür. Ortama nasıl girdiği, bedenini nasıl taşıdığı, jestlerinde acele olup olmadığı, bunların hepsi görünmeyen ama hissedilen bir baskı oluşturur. Bazı insanlar bir mekana girdiğinde herkes dönüp bakmaz ama ortamın enerjisi değişir. Bu, bilinçli bir çaba değil, iç dünyada kurulmuş sağlam bir merkezin dışa taşmasıdır. Bu tür bir duruş, gösterişli olmayı gerektirmez. Hatta tam tersine, sakin, net ve kendiliğinden gelişen bir duruş daha çok dikkat çeker. Göz temasından kaçmamak ama aynı zamanda gözle saldırıya geçmemek, konuşurken acele etmemek ama boşluk da bırakmamak, bir cümleyi sanki ilk kez değil birçok kez düşünülmüş gibi söylemek. Bunların her biri o görünmeyen etki alanının yapı taşlarıdır. İnsanlar bu tavrı karizma diye tanımlar ama aslında karizma, kişinin içinde taşıdığı içsel düzenin dış yüzeydeki yansımasından ibarettir. Tüm bunların tersi de aynı derecede güçlü sinyaller gönderir. Omuzları düşük, bakışları dağınık, elleri huzursuz bir adamın ne söylediği pek önemli değildir. Çünkü söylediği şeyle taşıdığı şey çelişir. Bu da zihinsel bir karışıklık yaratır. İnsanlar farkında olmadan bu çelişkiye mesafe koyar. Çünkü güven uyandırmaz. Bir erkek kendine bile hükmedemiyorsa, başka biri ona neden güvensin? Kadınların ilgisi, gürültülü erkeklerde değil, tutarlı erkeklerde toplanır. Kalabalığın ortasında bile kendi ekseninde dönebilen, başkalarının davranışlarıyla yön değiştirmeyen erkekler. Çünkü bu tür erkekler sadece dikkat çekmez. Aynı zamanda sınır çizer,
merkez kurar ve zihinlerde yer eder. O yüzden asıl mesele ne söylediğiniz değil, nasıl bir ses taşıdığınızda değil. Asıl mesele bir odada hiç konuşmadan bile kim olduğunuzu hissettirebilmenizdir. 4. Kadınlar uzaklaşan erkeklere karşı koyamaz. Bazı insanlar birinin ilgisini kaybettiklerinde daha fazla vermeye çalışır. Daha çok mesaj, daha çok açıklama, daha fazla çaba. Fakat özellikle kadın erkek dinamiğinde bu fazlalıklar çoğu zaman ters teper. Çünkü ne kadar çok verirseniz karşı taraf o kadar azalmayı ister. Bu duygusal bir denge meselesidir. Bir şeyin elimizden gitme ihtimali belirdiğinde ona yüklediğimiz anlam katlanır. Oysa elimizin altında duran, her zaman orada olan bir şey giderek görünmezleşir. Bir kadın sizden uzaklaşmaya başladığında içgüdüsel olarak onu geri kazanma çabası başlar. Ancak bu refleks çoğu erkeğin farkında olmadan kendi değerini aşağıya çekmesine neden olur. Çünkü ihtiyaç göstermekle bağ kurmak arasında çok ince bir çizgi vardır. Birinin peşinden gitmek o kişiye ihtiyaç duyduğunuzu değil, o kişi olmadan eksik kaldığınızı gösterir. Bu da çoğu zaman ilişkiyi ileri taşımak yerine geriye çeker. Buna karşılık sessizce mesafe koyabilen bir adam kelimelerle anlatamayacağı bir mesaj verir. Bağlantıyı kaybettiğinde paniğe kapılmayan, duygusal gerilimi tolere edebilen bir adam, karşı tarafın zihninde yeni sorular yaratır. Bu sorular genellikle rahatsız edici olur. Neden gitmesine bu kadar kolay izin verdi? Benimle ilgilenmiyor muydu? Bu tür sorular çoğu zaman özlemi tetikler. Çünkü insan zihni kontrol edemediği durumları çözüme kavuşturma eğilimindedir. Duygusal anlamda geri çekilmek bir oyun değildir. Eğer altında sağlam bir özgüven varsa, saygısızlık karşısında sessizce ayrılmak, size yapılanı kişisel algılamadan ama tolere de etmeden yolunuza devam etmek bir duruş biçimidir. Karşınızdaki kişi sizin gitmeye hazır olduğunuzu bildiğinde denge değişir. Artık çaba gösteren taraf siz değil, o olur. Çünkü siz artık vazgeçilmesi kolay biri değil, kaybedilmesi zor biri haline gelmişsinizdir. Uzaklaşmak güç gösterisi olarak değil, kendine sadakat olarak görülmelidir. Bağırarak değil, sessiz kalarak, kapıları çarpmadan ama kapıyı açık da bırakmadan. Bu tavır karşı tarafın sizi yeniden tanımlamasına neden olur. Sizin eksilmeniz onun iç dünyasında fazlalık gibi hissedilmeye başlar. Bazı erkekler gitmeyi tehdit olarak kullanır. Bu bir manipülasyondur ve sürdürülemez. Oysa bazıları gerçekten gider. İşte o zaman kalan kişi gerçekte ne kaybettiğini anlamaya başlar. 5. Bir misyonu olan erkek, kadının kriptonitidir. Bazı erkekler bir kadını etkileyebilmek için dışsal şeylere sarılır. Şık kıyafetler, pahalı hediyeler, kusursuz görünen sosyal medya profilleri. Oysa etkileyiciliğin asıl kaynağı ne paradan gelir ne de fiziksel özelliklerden. Derinlerde bir yerde çok daha güçlü bir şey yatar. Bir erkeğin nereye gittiğini bilmesi. Yani amacı, yani misyonu. Misyon sahibi bir adamın duruşu farklıdır. Zihni dağınık değildir, gündemini insanlar değil hedefler belirler. Gününü nasıl geçireceğini duygulara göre değil, planlara göre şekillendirir. Bu netlik dışarıdan bakıldığında basit gibi görünür ama derin bir etkisi vardır. Çünkü kendine ait bir yönü olan biri başkalarının rüzgarına kapılmaz. Kadınlar bu yön hissine bilinçli olmasa da güçlü biçimde çekilirler. Çünkü yönü olan birine yaklaşmak yönsüzlük hissini bastırır. Birçok erkeğin ilişkide yaptığı temel hata kadını kendi amaçlarının yerine koymaktır. Hayatını onun etrafında inşa etmeye başlar. Onun mesajlarını, ilgisini, beğenisini merkeze alır. Başta bu ilgi hoş karşılanabilir ama zamanla bir şey eksilir. Saygı. Çünkü kontrolü kendinde olmayan bir adam cazibesini koruyamaz. Bu tür bir dinamikte kadın duygusal olarak bir şeyin içine çekilmez. Tersine yük hissetmeye başlar. Ama hedefleri olan bir adam kadının ilgisini yönetmeye çalışmaz. Çünkü onun odağı dış dünyadadır, büyüme arzusundadır.
Kadın aradığında ulaşamayabilir. Çünkü yeni bir iş kurmakla, kendini geliştirmekle, bir şey üretmekle meşguldür. Bu ilgisizlikten değil, önceliklerini bilen bir zihin yapısından kaynaklanır. Ve bu yapı farkında olunmadan hayranlık uyandırır. Kadınlar bir hikayenin başrolü olmak istemez, iyi yazılmış bir hikayede yer almak isterler. Bu yüzden amaçsızlık sessizce uzaklaştıran bir etkidir. Çünkü bir yere gitmeyen biriyle yürümek başta kolay görünse de bir noktadan sonra sıkıcılaşır. Oysa amacı olan bir adam hem fiziksel hem duygusal anlamda bir çekim merkezi haline gelir. Çünkü hayatın yönü onun etrafında netleşmiştir. Bir kadının gerçek ilgisini kazanmak istiyorsanız, onun gözlerine bakıp bir şeyler söylemeniz gerekmez. Yapmanız gereken tek şey, sabahları neden kalktığınızı bilmek ve bunu eylemlerinizle göstermek. 6. Kontrollü kırılganlığın paradoksu. Duygusal açıklıkla duygusal yük olma hali arasındaki fark çoğu zaman gözden kaçar. Erkeklerden beklenen şeyin duygularını ifade etmesi olduğu sıkça söylenir. Ancak bu ifade ne kadar, ne zaman ve nasıl sorularına cevap veremediğinde samimiyetin yerini zafiyet alır. Kadınlar bir erkeğin iç dünyasına girebilmeyi arzular. Ama o dünya her seferinde dağınık, kontrolsüz ve dengesizse ilgiden çok kaygı hissi doğar. Güçlü bir bağ kurmak için tamamen ketum olmak gerekmez. Aksine zaman zaman açılabilen biri daha dokunaklı olabilir. Fakat bu açıklık kişinin kendini yönetebildiği ölçüde değerlidir. Bir erkek kendi duygularının nereye kadar taşabileceğini, nerede durması gerektiğini ve ne zaman paylaşmanın yerinde olacağını bildiğinde, karşısındaki kişi bunu bir ayrıcalık gibi algılar. Çünkü bu adam, içindeki karmaşayı başkasının omzuna değil, kendi taşıma kapasitesine yüklemiştir. Sorunlarını anlatan değil, çözümlerini yaşayan biri olmak. Duygusal olarak açıldığında bir cevap değil, sadece paylaşım beklemek. İşte bu tutum, ilişkinin dengesini bozmadan bir yakınlık kurar. Zorluklardan geçmiş bir adamın sessizliği, her zaman şikayet eden birinin cümlelerinden daha çok şey anlatır. Kadınlar bu dengeyi sezgisel olarak ayırt ederler. Her duygusunu dışa döken biri yorucudur. Hiçbir duygusunu göstermeyen biri ise mesafeli ve yabancı kalır. Bazı şeyleri zamanla, yerinde ve dozunda açan bir erkek, karşısındaki kişide hem merak uyandırır hem de güven inşa eder. Duyguların ağırlığını göstermeden varlığını hissettirebilmek, ilişkideki çekim gücünü artırır. Ne olduğunuzu bir anda göstermek değil, yavaş yavaş anlaşılmak. Bu, bağın yüzeysel değil, derin olmasını sağlar. Bir erkeğin duygusal alanı, içi görünür ama girilmesi kolay olmayan bir yer gibi olmalıdır. Kapısı açık ama kalabalığa değil, anlayana. O zaman duygular zayıflık değil, sessiz bir direnç biçimi haline gelir. 7. Kadınlar gücünüzü test etmek için programlanmıştır. Kadınlarla iletişimde bazı anlar vardır ki, görünürde basit bir tartışmanın ya da kısa bir sessizliğin arkasında çok daha derin bir anlam saklıdır. Bir sorunun kaç saniyede cevaplandığı, bir fikir ayrılığında sesin tonu nasıl değiştiği ya da gelen mesaja hemen dönülüp dönülmediği, bunların hepsi bazen farkında bile olunmadan yapılır ama karşı taraf için önemli sinyaller taşır. Çünkü kadınlar özellikle duygusal yakınlık kurmadan önce bir erkeğin neye dayanıp dayanamayacağını test eder. Bu testlerin çoğu sözsüzdür ve doğrudan yapılmaz. Fakat etkisi güçlüdür. Bir kadın sizin kararlılığınızı ölçmek istediğinde düşüncelerinizi sorgular. Sakinliğinizi görmek istediğinde ortamda ufak bir gerilim yaratır. İlgisizliğiniz karşısında nasıl davrandığınıza değil, sizin onun ilgisizliği karşısında nasıl bir tepki verdiğinize odaklanır. Bu durumlar, ilişkisel kaos yaratmak için değil, bir tür dayanıklılık ölçümüdür. Çünkü karşısındaki adamın duygusal kuvvetini zorlanmadan, doğrudan sormadan anlamanın en etkili yolu budur. Erkeklerin en sık yaptığı hata, bu testleri kişisel alıp tepki vermeleridir. Bir açıklama çabası, bir suçlama, bir geri çekilme ya da tam tersi aşırı bir yakınlık gösterisi.
Bu davranışlar kadınların aradığı şeyin tam tersini gösterir. Kontrolsüzlük. Çünkü güçlü olmak her şeyi bastırmak değil, sarsılmadan durabilmektir. Ve bu tür testlerde asıl dikkat edilen şey sizin dış dünyaya değil, iç dünyanıza ne kadar hakim olduğunuzdur. Bazı anlar vardır ki susmak konuşmaktan daha güçlüdür. Tartışmayı büyütmemek, haklı olmayı ispatlamaya çalışmamak, karşı tarafın duygusal iniş çıkışlarını izleyip buna kapılmadan yoluna devam etmek. Bu tavırlar duygusal zekanın işaretidir. O an hiçbir şey yapmamak aslında çok şey yaptığınızı gösterir. Çünkü bir kadının saygı duymaya başladığı an sizi duygusal sınırlarına çekemediği andır. Bu testler geçici değildir. İlişkinin her aşamasında bilinçli ya da bilinçsiz şekilde tekrar eder. Bu nedenle kendinizi sürekli ispatlamaya çalışmadan sakin bir kararlılıkla varlık göstermek gerekir. Gerçek güven tepkisizlikten değil, gereksiz tepkiye girmemekten doğar ve bu denge sözlerle değil, davranışlarla kurulur. 8. Reddedilmeye karşı, kendine güven karşı konulamaz. Reddedilmek çoğu erkek için bir tehdit gibi görünür. O an yaşanan sessizlik, geri çevrilme korkusu ya da görmezden gelinme hissi değersizlikle eş tutulur. Oysa bu durumun gerisinde yatan şey reddedilmenin kendisinden çok onun nasıl algılandığıdır. Kimileri için bu bir çöküştür, kimileri içinse sadece bir yön değişikliği. Kadınlar bu farkı sezgisel olarak anlarlar. Çünkü bir adamın reddedilme anındaki tepkisi, onun sadece o anla değil, kendisiyle kurduğu ilişkiyle ilgilidir. İç dünyası sağlam olan bir erkek, karşısındaki kadının ne söylediğine takılıp kalmaz. Gülümseyerek uzaklaşabilir, hatta bunu hafif bir espriyle geçiştirebilir. Bu hafiflik, duygusuzluk değil, öz saygının dışa vurumudur. Çünkü kendi değerini dışarıdan değil, içeriden alan biri için bir red yalnızca bir tercihtir, bir yargı değil. Bu tavır, dışarıdan izleyen biri için sıra dışı görünür çünkü çoğu insan başkalarının onayına sıkı sıkıya bağlıdır. Oysa bağımsızlık en çok bu tür anlarda görünür hale gelir. Reddedildiğinde dağılmayan bir adam çevresine farklı bir enerji yayar. Bu enerji beni onayla değil, beni tanı mesajı taşır. Kadınlar için bu çekim alanı fiziksel bir cazibeden çok daha etkileyicidir. Çünkü burada bir arzuya teslimiyet değil, bir karakter bütünlüğü vardır. Hiçbir şeyin yıkamadığı bir iç denge, cevap ne olursa olsun kendini değiştirmeyen bir duruş, bazı erkekler bir kadının ilgisini kazanmak için fazlasıyla efor harcar, en küçük bir mesafede tedirgin olur. Oysa ilginin gerçek kaynağı çoğu zaman bu çabada değil, çabasızlıktaki doğallıktadır. Kabul edilmeyi zorunluluk olarak görmeyen biri, her ortamda dikkat çeker. Çünkü orada bir ihtiyaç değil, bir seçim vardır. Reddedilmeyi sorun etmeyen erkekler, kaybedecek bir şeyi olmayanlar değildir. Asıl fark, kaybettiklerinde bile kendilerinden bir şey eksilmeyeceğini bilenler olmalarıdır. 9. Kadınlar, anlaşılması zor erkeklere takıntılıdır. Bir ilişkide en hızlı sönen şeylerden biri tahmin edilebilirliktir. Bir kadının zihni, karşısındaki adamın ne zaman ne yapacağını önceden kestirebiliyorsa, artık yeni bir şey öğrenmeye çalışmaz. Bu da ilgiyi değil, alışkanlığı besler. Oysa kadınların ilgisini canlı tutan şey, sezgileriyle çözmeye çalıştıkları ama tam olarak çözemedikleri erkeklerdir. Anlamanın zaman aldığı biri zihinde daha uzun kalır. Bu karmaşık olmakla karıştırılmamalıdır. Anlaşılmaz olmak değil, her an kendini tamamen ele vermemek meselesidir. Bazı erkekler samimiyet adına her duygusunu hızlıca ortaya döker, her düşüncesini açık eder, her fırsatta ne hissettiğini paylaşır. Bu başta sıcak görünebilir ama bir süre sonra alan bırakmaz. Kadının iç dünyasında merak duygusu için yer kalmaz ve merak yoksa arzu da giderek zayıflar. Bir erkek tüm duygularını bastırmadan ama kontrolsüzce de açmadan dozunda bir paylaşım yapabiliyorsa dikkat çekici hale gelir. Ne düşündüğünü her zaman belli etmeyen ama hissedilen bir tarafı olan adam, kadının zihninde kendiliğinden yer açar.
Bu hiçbir stratejiye dayanmayan bir gizemdir. Varlığıyla ipuçları bırakır ama asla bütün hikayeyi tek seferde anlatmaz. Kadınların hayal gücü güçlüdür. Bu gücü harekete geçirebilen erkek kalabalığın içinden sıyrılır. Çünkü bir kadın sadece gördükleriyle değil, göremediklerine dair hissettikleriyle de bağ kurar. Eğer her şey çok erken açılırsa, ilişkinin ilerleyeceği yön kalmaz. Her sayfası en baştan okunan bir kitabın devamı artık sadece formalitedir. Erkeğin duygusal alanında her zaman biraz keşfedilmemiş bir toprak kalmalıdır. Ne soğuk ne tamamen açık, ne ilgisiz ne de hep hazır. Bu denge kadının dikkatini dışsal değil, içsel bir yerden çeker ve bu çekim kolay kurulan değil, kolay kopamayan bir bağ yaratır. Arzularını kontrol eden erkek her şeyi kontrol eder. İnsanın arzularını yönetebilmesi, dışarıdan fark edilen en sessiz ama en etkili güç biçimidir. Dürtüsel hareket eden biri ne kadar başarılı ya da çekici görünürse görünsün, kontrolün kendisinde olmadığını belli eder. Ve kontrol sizde değilse ilişkinin ritmi de sizin dışınızda belirlenir. Bu da zamanla sizi edilgen bir figüre çevirir. Oysa kadınların içsel olarak çekildiği şey, arzularına teslim olmayan ama onları reddetmek zorunda da kalmayan bir duruş biçimidir. Bir erkek, anlık isteklere göre değil, içsel bir düzene göre hareket ettiğinde dikkat çeker. Söz konusu bir yakınlık ihtiyacı bile olsa, bunu amaçlarının önüne koymaz. Çünkü neyi, ne zaman, ne şekilde yaşayacağını seçebilmek için önce kendini yönetmesi gerektiğini bilir. Bu özdenetim hali dışarıdan bakıldığında mesafe gibi görünse de derinlerde bir güç sinyali olarak algılanır. Karşı taraf onu yönlendirenin sadece şehvet değil, irade olduğunu fark eder. Her mesajı bekleyen, her bakışı arayan, her etkileşimi kovalamaya çalışan biri, farkında olmadan dengesiz bir etki yaratır. Yakınlık talebi ihtiyaç sinyali gibi okunur. Oysa ilgisini seçerek yönelten, hayır diyebilen, zamanlamasını kendisi belirleyen bir adam, değerini başkalarının ilgisiyle değil, kendi ölçüsüyle inşa eder. Bu da onu çekici değil, çekim merkezi haline getirir. Zevk peşinde koşan değil, onu yönetebilen birinin varlığı, etrafındaki insanlarda saygıyla karışık bir dikkat oluşturur. Kadınlar bu ayrımı sezgisel olarak yaparlar. Çünkü arzu doyuruldukça değil, dizginlendikçe anlam kazanır. Herkesin istediği şeyi istemeyen biri, sadece kendi arzularını değil, başkalarının ilgisini de yönlendirme gücüne sahiptir. Kendi iç disiplinini kurmuş bir erkek, duygusal ilişkilerde yönlendirilen değil, yön belirleyen olur. Ve bu konum elde edilen değil, zaten taşınan bir gücün sonucudur.